Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Böyle kelebek detaylı, ajurlu, çok güzel, çok şık, kolay bir model oldu. Tabanımız, topuğumuz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Ben patiğime burun kısmından başladım. Yeşil ipim ile 12 ilmek olarak. Öncelikle bu şekilde 12 ilmeğimizi atıyorum. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişede geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Tığım ile başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bakın burada 3 ilmeğim oldu 3. şişimde. 4 ilmeğim oldu. 5, bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5. Şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geçtim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Yine sıradaki 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülüyor. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Evet, tekrar ilk şişimize geldik hanımlar. Artırma zamanı. Artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız şöyle baktığımızda sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar 2. şişimde de 7 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. İlk 3 şişimizde 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor.
4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu hanımlar. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki ilmekleri de ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırma zamanı. Kenar hemen başta ilk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek hemen buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Burada da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 4 şişte de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonraki sıra düz örüp artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde hanımlar 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen başlayacağız. Artık artırma yapmayacağız. Artık krem ipime geçiyorum hanımlar. İlmeklerimi krem ipim ile düz olarak öreceğim. İlmeklerimin hepsini krem ile düz örüyorum. Yeşili kullanmayacağım. Yeşilim beklesin. Hemen krem ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. Öncelikle şöyle 2 tane düğüm attım. İlmeklerimin hepsini krem ipim ile düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de diğer ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimi de öreceğim. Bir sıra örmüş olacağız. Aynı işlemi tekrar edeceğim 2 sıra. Yine tekrar edeceğim 3 sıra. Yani 4 şişimizi 3 kere dolanacağız böyle. Krem ipimiz ile. Şimdi 3 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra krem ipim ile düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Öncelikle ajurlu modelimizi başlatıyoruz. Modelde birinci sıradayız hanımlar. 3 tane toplam ajurlu model yapacağız. İlk 3 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. Şu ikinci ilmeğimi ilkin önüne getirip bıraktım. İkisini bir keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yaptım. Artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Hanımlar, bu şekilde ilk ajurlu modelimizi yaptık. Model aralarında 4 ilmek düz var. 1, 2, 3, 4. İkinci modelimi yapacağım. Yine öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. İkinci şişten devam edeceğim. Hemen ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kestim. Araya yine 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Üçüncü ajurlu modelimi yapıyorum. Önce sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum.
Üçüncü modelimizde yaptık. Modelimizin ilk sırası bu şekildeydi. Geldik tabanımıza. Tabandaki ilmeklerimizi hanımlar düz olarak örüyoruz. Tabana model kurulumu yapmıyoruz. Model kurulumu sadece ön yüzdeki ilk iki şişe yapılıyor. Evet, tabanımdaki diğer ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Videonun devamında hanımlar bu taban bölümü göstermeyeceğim, keseceğim. Çünkü buralarda anlatılacak bir detay yok. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi örebilirsiniz. Modelli bölümün her sırasını anlatacağım size. Evet, tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Modelde ikinci sıramız. Bir önceki sıramızda ajur yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar. İlmeklerimizi düz öreceğiz bu sıramızda. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Modelimizin ikinci sırası bu şekilde. Evet. Şimdi tabana geldik. Taban bölümdeki bu iki şişteki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyim. Modelimde 3. sıradayım. İlk şişimizde 3. sırada ajurumuz V şeklinde açılacak. Bu sıramızda 1, 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirip ikisini kestim. İpimi şişime doladım. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Bakın ajurlu modelimiz V şeklinde bu şekilde açılıyor. Bu defa model arasında 2 ilmek düz örüyoruz. İkinci modelimi yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. 1, ikinci şişten devam ediyorum. 2, 3 ilmek ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sola doğru kestim. Model arasına 2 ilmek düz örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım. Yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen son kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Modelde 3. sıramızı tamamladık. Tabandaki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyiz tekrardan, yani ilk şişimizdeyiz. Modelde 4. sıramız. İlmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Çünkü bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Modelin 4. sırasında ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra ajurlu model yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 5. sıramız. Bu 3. ajurumuzu açacağız. İlk ilmeğimi ördükten sonra hemen öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Şöyle. Tekrardan artırmamı yaptım. İpimi şişime doladım. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu defa hanımlar ajurlu model arasında ilmek yok. Hemen sola doğru kestikten sonra ikinci ajurlu modelimizi yapacağız. Hemen öndeki 2 ilmeği alıp bu defa sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. 3, 4, 5. Yine ajurumu yaptım ve öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. İkinci modeli de yaptık. Hemen 3. modele başlıyorum. İlk 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi şişime doladım. Şişimde kalan 2 ilmeğin ikisini bir keserek ördüm. Evet, ajurlu modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 6. sıramız. Bu 6. sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyorum.
Bir önceki sırada ajur yapmıştık 5. sıramızda. 6. sıramızda da ilmeklerimizi düz örüyoruz. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böyle. Şimdi hanımlar tabandaki ilmeklerimizi yine düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tabandaki ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Model 7 sıradan oluşuyor. Bu 7. sıramızda yeşil kelebeklerimizi yapacağız hanımlar. Bu kelebeklerimizi yaparken şöyle tığımdan da yardım alacağım. Öncelikle burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi örüyorum. Bakın tam şu ajuruların tam ortasındaki ilmeğime kadar ördüm. Şimdi alttan şöyle yeşil ipimi alacağım hanımlar. Yeşil ipimle kelebeğimi yapıyorum. Şimdi burada dileyen tığ kullanmaya bile gerek kalmayabilir. Dileyen böyle de yapabilir. Artık nasıl rahat yapabiliyorsanız. Bakın şurada ajurlarımız var. 1, 2, 3. Bu hemen sağ taraftaki ilk ajurun içine girerek bu yeşil ipim ile bir ilmek çıkarttım. Şöyle bakın ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Ve bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından hemen ikinci ajurun içine giriyorum. Bakın bir alttaki ikinci ajurun içine girerek ilmek çıkarttım. Bu çıkarttığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bu üçüncü ajurun içine girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Bunu da yine düz örüyorum. Alttan ajurların içine girerek ilmek çıkartıyoruz ve çıkarttığımız ilmeklerimizi düz örüyoruz. Tam ortadaki ilmeğime geldim hanımlar. Bakın 3 ajur burada, 3 ajur da sol tarafta var. 3 ajurdan ilmek çıkarttım. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan bakın. Hemen alttaki şu sol taraftaki en alttaki ajurun içine girerek ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi şişime aldım. Şöyle düz olarak örüyorum. Yine yeşil ipim ile düz ördüm. Bir diğer ikinci ajurumun içine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. Bunu da yine düz örüyorum. En son şu üçüncü ajurun içine girerek yine bir ilmek de buradan çıkarttım. Bunu da düz olarak örüyorum. Bakın 3 tane ilmek burada, 3 burada, 6, bir de ortada 7 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi şöyle geri dönüyorum hanımlar. İlmekleri tığım ile toplayacağım. Şiş ile de toplayabilirsiniz. Şimdi bu geri döndüm. Arka yüzde tığıma bu ilmeklerimi sırasıyla alıyorum. Bu 7 yeşil ilmeğimi. Bakın 7 yeşil ilmeğimin tamamını tığıma aldım. Bu ilmeklerin hepsini tığ yardımı ile şöyle yine yeşil ipim ile topluyorum. Bakın şöyle hepsini topladım. İyice sıkıştırdıktan sonra şöyle zincir tekniğiyle topluyorum. Bu ilmeğimi tekrar şöyle şişime aldım. Bakın ilk kelebeğimizi bu şekilde yaptık hanımlar. Gördüğünüz gibi ilk kelebeğimizi tamamladık. Şimdi tekrardan krem ipimi alıyorum. Bu ortaya 1, 2 krem ipimle örüyorum bakın. 3, 4. Bu aşamada yeşil ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye kremin üstünden atlatıp şöyle yaklaştırdım. Şu 5. kremim, 6, 7, 8 tane krem ördüm. Hanımlar şu iki şişteki ilmekleri şu diğer şişime bırakacağım. Tek şişle öreceğim. Modeli rahat kurabilelim diye. 8 tane ilmek ördükten sonra bakın şu tam ortadaki ilmeğime kadar ördüm. Tekrardan ikinci kelebeğimi yapacağım. Yine bu yeşil ipim ile. Hemen tığ yardımı ile şöyle yeşil ipim ile buradan ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle şişime aldım. Buradan çıkarttığım bu ilmeğimi hanımlar tekrardan yeşil ipim ile örüyorum. Bakın şöyle yeşil ipim ile düz ördüm. Hemen ikinci ajurun içine girerek tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Bunu da yine yeşil ipim ile düz ördüm. Üçüncü ajurun içinden de bir ilmek çıkarttım. Bunu da düz örüyorum. Tam orta ilmeğime geldim. Bunu ortadaki ilmeğimi tekrar düz ördüm. Tekrar diğer taraftaki 3 tane ajurum var. Yine bunlardan da sırasıyla ilmekler çıkartıyorum. Şöyle çıkarttığım ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şu üçüncü yerden de tekrar ilmek çıkarttım. Bunu da yine düz ördüm. Yine burada yeşil ipimiz ile 7 tane ilmeğimizi yaptık. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim yine. Arka yüzde ilmeklerin hepsini sırasıyla tığıma alıyorum. 7 yeşil ilmeklerimin hepsini. Ardından şöyle yeşil ipim ile bu ilmeklerin tamamını topluyorum. Şöyle bir tığım ile birleştirip bu ilmeği şişime alıyorum. Bakın hanımlar. Böylece ikinci kelebeğimizi de yaptık. İkinci kelebeğimiz de oluştu. Bakın şeklimiz bu. Tekrardan devam edeceğim. Ortaya yine 8 krem öreceğim.
Şöyle kremi arkadan yaklaştırarak örüyorum. Bakın şu birinci krem ilmeğim. 2, 3, 4. Yine burada yeşil ipimi yaklaştıracağım hanımlar. Şöyle. 5. kremim. 6, 7, 8 tane krem ördüm. Tekrardan aynı şekilde kelebeğimizi yapacağız. Bakın yine krem ipim ile şöyle iplerimi çıkarıyorum. Pardon, yeşil ipim ile ajurlara girerek sırasıyla ilmeklerimi çıkarıyorum. Ben şişle çıkartmaya biraz zorlandığım için şu ilk ilmeğimi tığ yardımıyla çıkarttım. Bu alttan çıkarttığım ilmeğimi örüyorum. Hemen bu ikinci ajurun içine girerek ilmek çıkarttım, ördüm. Üçüncü ajurun içinden de yine bir ilmek çıkartıp bunu da örüyorum. Tam ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bu sol taraftaki ajurlardan sırasıyla ilmek çıkartıyorum. Ve buradan çıkarttığım ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Şöyle. Tekrardan burada 7 tane yeşil ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrardan arka yüzde bu 7 ilmeğimi tığ yardımıyla topluyorum. Şöyle önce tığıma alıyorum ilmeklerimi sırasıyla. 7 ilmeğimi. Bakın şöyle. Sonrasında bu ilmeklerin tamamını şöyle topladım. Bir tane zincir çektim. Sıkıştırdım ve ilmeğimi şişime alıyorum. Tekrar geri döndüm. Hanımlar hemen krem ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. 7 sıradan oluşan modelimizi tamamladık. İlk 6 sırası zaten ajurdan ibaretti. 7. sırasında da bu şekilde kelebeğimizi oluşturduk. Şimdi patiğimizin tabanını düz örelim, gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlk kelebek modelimizi bitirdik. Şimdi ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Kelebeğimiz bitti. Hepsini düz örüyorum. Bakın bu yeşil ilmeğimi de yine krem ipim ile düz ördüm. İlmeklerin tamamını örüyorum. Bakın ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Hanımlar bu aşamada yeşil ipimi artık keseceğim. Çünkü ikinci kelebeği yaparken ipin yönü denk gelmediği için ikinci kelebekte yeşil ipimizi tekrar ekleyeceğiz. Bakın yeşil ilmeğime kadar ördüm. Burada artık mecburen yeşil ipimi keseceğim. İkinci kelebeğimizi yaparken tekrardan bu ipimizi ekleyeceğiz. Hemen yeşil ipimin ucunu düğümleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm attım. Bu ucumuzu şöyle tığ yardımı ile arka aralara gizleyebiliriz hanımlar. Böyle ip görünmesin, dışarı çıkmasın. Şöyle ilmeklerin tamamını bu şekilde bakın ördüm. Şimdi tabanımızı öreceğiz. Ardından yine ilmeklerimizi krem ile tekrar düz öreceğiz. Ondan sonra tekrar tabanı ördükten sonra bir sıra daha öreceğiz krem ipimizle. Yani 3 sıra örmüş olacağız. Bakın ilk 2 şişimizi ördük. Tabanı örünce bir sıra olacak. Tekrar 4 şişimizi öreceğiz. 2. Tekrardan öreceğiz 3. Model aralarına 3 sıra krem ipimizle düz örüyoruz hanımlar. Kelebek aralarına. Şimdi bu bölüme 3 sıra düz örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi 7 sıradan oluşan kelebek modelimizi tekrarını yapacağız. Zaten ilk 6 sırasında ajurlu modelimizi yapıyoruz. 7. sırada da kelebeklerimizi yapıyoruz hanımlar. Yine kafanız karışmasın diye modelin ilk sırasını sizlere göstereceğim. Çünkü model aynı şekilde 3 kez tekrar edecek. Zaten 3 tane model yaptım. Modelin ilk sırasında ne yapmıştık? İlk 3 ilmeğimizi örmüştüm. Ardından ilk ajurlu modelim için öndeki ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Artırma yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. Öndeki ilmeğimi keserek örüyorum. İlk ajurlu modeli yaptık. Model arasında 4 ilmek düz var. 3, 4. İkinci ajurlu modelimi yapıyorum. Öndeki ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle. Artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrardan ipimi şişime doluyorum. Artırmamı yaptım yani. İkinci şişten devam ediyorum. Öndeki ilmeğimi kestim. Yine model arasına 4 ilmek düz örüyorum. Tekrardan 3. ajurlu modelimi yapıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Artırmamı yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Öndeki ilmeğimi keserek örüyorum ve
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı ördükten sonra hanımlar bu ajurlu ilmekleri tamamen düz öreceğiz. Sonra modelin 3. sırası diye devam edeceğiz. Model ilk modelle aynı şekilde devam edecek. Yapılışı, kurulumu aynı. Kafanız karışacak olursa hanımlar bu aşamada videoyu geri alarak bu ilk modelin sıralamalarını zaten tek tek gösterdim. İlmek ilmek ördüm, her şeyi anlattım. Kelebekleri de tek tek anlattım. Bu şekilde ikinci modeli de ilk modelin sıralamalarını takip ederek, yani videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını izleyerek ikinci modeli de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tekrar ikinci modelde bittikten sonra yine yeşil ipimizi tekrar kesiyoruz hanımlar. 3 sıra ilmeklerimizi krem ipimiz ile ördükten sonra bu 3. modelimizi başlatacağız. Yine ilk 2 model ile aynı şekilde 3. 7 sıradan oluşan kelebek modelimizi de yapacağız. Yine 3. model bittikten sonra tekrar ilmeklerimizi 3 sıra krem ipimiz ile düz örelim, gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön tarafını tamamladım. Toplamda 3 tane kelebek yaptım. 3. kelebeğimden sonra ilmeklerimi 3 sıra düz ördüm. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimde son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yani ilk 13 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu sonuncu ilmeğimi ikinci şişimdeki de ilk ilmeği alarak, bakın şu ikinci şişimdeki ilk ilmeğim ile ilk şişimdeki son ilmeğim. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek ördüm. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız orta kısım daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimin bu arka bölümde bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeki ilk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz öreceğim. İlk 8 ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki ilmekleri de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. İlmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Yani ilk şişim yine. Burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Bunları yine düz öreceğim. Arka yüzde de bu haroşa ilmeklerimi düz öreceğim. Evet, bilek ayrımına geldik hanımlar. Şimdi geri döneceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Hemen kenar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. 6, 7 ve 8. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Şimdi arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hanımlar hepi topu bu kadar. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamız haroşa örülüyor sadece. Evet, buradaki ilmeklerimi de ters ördüm. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Son 8 ilmeğim haroşa, haroşalarımı düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Yine bilek ayrımına geldik hanımlar. Tekrardan bakın geri dönüyorum. İşlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyorum, geri dönüyorum. Tekrardan kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi, haroşalarımı düz örüyorum. Devamındaki ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayacağız.
Şöyle baktığımızda kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın hanımlar. Bir giyin. Arka bölümü örerken ayağınıza giyin, deneyin. Arka bölümü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişte olan 14 ilmeğim şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye 24 ilmeğimi ön yüzden baktığımızda sol şişime taktım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte hemen şöyle öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. İkisini bir ördüm. 23 ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Ve şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarım, bunları düz örüyorum. Evet, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 8 haroşamızı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. Keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Aradaki şu 6 ilmek bitene kadar bu kesimlere devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar. Aradaki ilmeklerin bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini bir örüyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimizi de hanımlar aynı şekilde keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Şimdi önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin üçünü bir topluyorum.
2 tane de zincir çekip artık ipimizi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle buraya düğüm atarak şöyle ipimizin ucunu gizliyorum. Evet bakın hanımlar, topuğumuz şöyle. Hemen göstereyim bakın. Gizli kesim topuk, tek taraflı kesim. Çok temiz, çok güzel görüntüsü var. Evet, patiğimizi tamamladık hanımlar. Modelimiz böyleydi. Hemen manken ayağıma da giydireyim, birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir model oldu. Çeyizler için de oldukça uygun bir model hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Buyurun hanımlar. Modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Kenardan görünüşü, tabanımız, diğer kenarımız, topuğumuz. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.